Merhaba, The Deep Dive'a hoş geldin. Geçen seferki sohbetimizde Kartal Tibet'in Tarkan serisini konuşmuştuk, hatırlarsın. Evet, bayağı keyifli bir sohbetti. O efsanenin ardından sen de dedin ki Yeşilçam'ın bir diğer devini, yani Cüneyt Arkın'ın canlandırdığı Battal Gazi'yi inceleyelim. Kesinlikle. Madem o döneme girdik, Battal Gazi olmadan olmaz. Elimizdeki malzemeye bakınca 1971'den 74'e uzanan tam 4 filmlik bir destan var karşımızda. Aynen öyle. O zaman görevimiz belli, bu seriyi film film deşifre edeceğiz. Bakalım basit bir intikam hikayesi nasıl böyle epik bir efsaneye dönüşmüş? Bence de lafı hiç uzatmayalım, her şeyin başladığı o 1971 yapımı ilk filmle yani Battal Gazi destanıyla bu serüvene dalalım. Hikaye çok net bir gerilimle başlıyor. Malatya Sarayı'ndayız ve Bizans'ın ödemek istemediği bir haraç var. Hı hı. Amoryon valisi Polemon çıkıyor. Koskoca Bizans neden size haraç versin diye bir kafa tutuyor. İşte orada sahneye Hüseyin Gazi çıkıyor ve o meşhur meydan okumayı yapıyor. 5 yıldır veriyorsunuz, şimdi o haracı artıracağız. Bu dışarıya karşı bir güç gösterisi ama asıl tehlike içeride, değil mi? Aynen öyle. İşte bütün serinin anahtarı burada. Çünkü Bizans'ın yıllar önce Malatya'ya yerleştirdiği bir köstebeği var. Abdülselam. Dışarıdaki düşmandan çok daha tehlikeli olan o. Yani Polemon'un o anki öfkesi aslında Abdülselam'ın ihanet planını tetikliyor. Serinin DNA'sına daha ilk dakikadan içeriden gelen ihanet teması kodlanıyor resmen. Ve bu ihanet bence en dokunaklı sahnelerden birine zemin hazırlıyor. Hüseyin Gazi'nin oğlu Cafer'i talim ettirdiği o an. Evet, evet. Cafer, kılıçta, okta babasının gururu oluyor. Tam bu mutlu anda hain Abdülselam o şeytani yarış fikrini ortaya atıyor. Hani diyor ya, baba uzun yoldan, oğul kısa yoldan gitsin. Aynen. Yarışa başlarken birbirlerine attıkları o son bakış. Aslında bir veda. Bunu bilmeden vedalaşıyorlar. Bu çok trajik bir an çünkü tuzak kusursuz işliyor. Hüseyin Gazi, Süleyman Gazi türbesinde pusuya düşürülüyor ve katlediliyor. Evet. Ama hikayeyi asıl efsaneleştiren detay tam burada ortaya çıkıyor. Babasının cansız bedenini bulan Cafer'e, ustası Tevabil'in söylediği o iki kelime var. Tam 17 yara. Aynen. Bu basit bir sayı değil. Bu, Cafer'in hayatının geri kalanını adayacağı intikamın manifestosu oluyor resmen. Her bir yara için bir can alınacak. Yıllar geçiyor, o çocuk büyüyor, babasının katillerin isimlerini öğrendiği an intikam yolculuğu da fiilen başlıyor. İlk hedefte kale kumandanı Testor. Ama tam bu sırada hikayeye çok önemli bir karakter giriyor. Prenses Eleonora. Eleonora karakteri serinin sadece bir kılıç dövüşü hikayesi olmasını engelliyor bence. Yani nişanlısı Alyon'u sevmeyen, babasının tiranlığından bunalmış bir kadın. Ve kaleye sızan Cafer'e aşık oluyor. Ama Cafer ona yalan söylemiyor. İşte o çok ilginç. Direkt diyor ki, ben senin aileni, amcanı, babanı öldürmeye geldim. Bu dürüstlük ilişkilerini imkansız olduğu kadar güçlü de kılıyor. Eleonora da düşmanın davasının ne kadar haklı olduğunu ilk ağızdan öğrenmiş oluyor. Tabii. Cafer de bu sırada intikamına devam ediyor tabii. Polemon'u kendi evinde tuzağa düşürüp öldürdükten sonra Malatya'daki toplantıyı basıyor. Hain Abdüselam, babanın katilleri bulunamadı diye alay ederken Cafer o unutulmaz sahneyi yaratıyor. Bu kesik başlığa attığı an. Aha, bunlar da ispatı diyerek iki kesik başı ortaya atıyor. Bu sadece bir intikam değil, Malatya'daki hain düzenine de bir meydan okuma. Bu olaydan sonra tabii Bizans ordusu Malatya'ya dayanıyor. Cafer tek başına meydana çıkıyor ve karşısına kim dikiliyor? Kayserili Hammer. Efsanevi dövüş. O kadar destansı bir dövüş ki yenişemiyorlar. Dövüşün sonunda Hammer, Cafer'in cesaretinden ve yeteneğinden o kadar etkileniyor ki dinini değiştirip Ahmet adını alıyor. Ve Cafer'e o an o efsanevi ismi veriyor. Battal. İşte Cafer'in Battal Gazi'ye dönüştüğü an tam olarak bu an. Bir düşmanın takdiriyle kahramanlığı tescilleniyor. Sonra ikisi birlikte saraya sızıyorlar. Ama bu bir tuzağa dönüşüyor. Battal esir düşüyor ve filmin en acımasız işkence sahneleri başlıyor. O tekerleğe bağlanması, kırbaçlanması. Üzerine tonlarca demir yığılması. Evet, ama burada ilginç bir detay öğreniyoruz. İmparator Leon, Eleanora'nın babası değilmiş, tahtı gasp etmiş bir sahtekarmış. Bu çok önemli bir nokta.
Çünkü bu, Battal'ın davasını kişisel bir intikamdan çıkarıp aynı zamanda bir adalet mücadelesine dönüştürüyor. Doğru. Filmin finali de bu yüzden çok anlamlı zaten. Kurtarılan ve eski gücüne kavuşan Battal, papaz kılığına girip gerçek imparatoru kurtarıyor ve Leon'u öldürerek tacı gerçek sahibine veriyor. Yani ilk film sadece babasının intikamını alan bir adamı değil, Aynı zamanda gasp edilmiş bir düzeni yıkan ve adaleti tesis eden bir kahramanın doğuşunu anlatıyor. Destan böyle başlıyor. peki, ilk film kahramanı yarattı, adaleti sağladı, sanki huzurlu bir son gibi duruyor. Ama ikinci film, Battal Gazi'nin intikamı bu huzuru resmen yerle bir ediyor. Hem de nasıl? Battal artık Ayşe adını alan Eleanora ile evli, Ali adında bir oğlu var. Ama bu mutluluk çok daha kişisel ve çok daha acımasız bir düşmanla paramparça oluyor. Andrea. Bilal İnci'nin o müthiş performansı. Andrea, ilk filmdeki düşmanlardan çok farklı. O öldürülen Alyon'un kardeşi, motivasyonu siyasi değil, tamamen kişisel ve ailesel bir intikam. Bu da onu çok daha tehlikeli ve zalim yapıyor. İlk işi de Battal'ın kan kardeşi Ahmet'i, yani eski Hammer'ı. Dininden dönmediği için öldürmek oluyor ve tam o sırada eş zamanlı olarak Battal'ın karısı ve oğlu kaçırılıyor. Trajedi böyle çok katmanlı bir şekilde başlıyor. Ve serinin belki de Yeşilçam tarihinin en travmatik sahnesi yaşanıyor. Andrea, Ayşe'den Hristiyanlığa dönmesini istiyor, Ayşe reddedince de çarmıha gerip diri diri yaktırıyor. Cüneyt Arkın'ın o anki çaresiz feryadı, yani sinema tarihimizin en unutulmaz anlarından biridir. bu basit bir ölüm değil, bu bir inanç ve kimlik savaşı ve burada intikam kavramının nasıl evrildiğini görüyoruz. Andrea Battal'ı öldürmek istemiyor, onu yok etmek istiyor. Psikolojik olarak çökertmek. Aynen. Bu yüzden ona fiziksel işkenceden çok daha ağırını, psikolojik işkenceyi uyguluyor. Oğlu Ali'nin beynini yıkıyor, onu bir Hristiyan olarak yetiştiriyor ve Battal'ı bir taş ocağında tam 8 yıl boyunca köle olarak çalıştırıyor. Ve her gün oğlunun haç çıkardığı anları izlemeye zorluyor. Düşünsene, bu bir kahramanı köklerinden, mirasından, geleceğinden koparma girişimi. Bir babaya yapılabilecek en büyük zulüm bu. Oradan kaçışı da yine bir başkasının fedakarlığıyla oluyor. Musa adlı yaşlı bir mahkum, Battal kaçabilsin diye kendini öldürüyor. Battal da onun ceset çuvalına girerek nehirden kaçıyor. Özgür kaldığında ise o meşhur sahne yaşanıyor. Köylülere zulmeden bir şövalyeye dersini verirken kurduğu o cümle her şeyi özetliyor aslında. Sen bu ihtiyarın bastığı toprağı yalayacaksın. İşte bu, Battal'ın sadece fiziksel olarak değil, ruhen de geri döndüğünün ilanı. Hikayeye tam bu noktada Prenses Angela giriyor ve işler iyice karmaşıklaşıyor çünkü Angela ölen karısı Ayşe'nin ikizi. Bu doppelganger, yani benzer motifi çok ilginç. Evet, Battal'ın geçmişinin peşini bırakmadığını, kaybettiği aşkın hayaletiyle yaşadığını simgeliyor sanki. Angela da yaralı Battal'ı saklayarak istemeden bu trajedinin bir parçası oluyor. Ama Andrea'nın son ve en şeytani planı daha devreye girmemişti. O akıl almaz planı, Battal Öz oğlu Ali ile dövüştürüyor, baba ve oğul birbirini tanımadan ölümüne savaşıyor. Yani bu Yunan trajedilerini aratmayan bir an resmen. kesinlikle. Çözüm anı ise inanılmaz derecede sembolik. Ali babasını öldürmek üzereyken annesinin yıllar önce söylediği bir sözü hatırlıyor. Bir oğun babasına el kaldırırsa eli taş kesilir. Ve o anda kılıcını savuracakken eli gerçekten de kas katı kesiliyor. Bu doğaüstü bir an gibi görünse de aslında hafızanın, aile bağlarının ve anneden kalan mirasın kaba kuvvetten daha güçlü olduğunun bir metaforu. O söz Ali'nin beynindeki yıkımı tek bir anda tamir ediyor. Am olarak bu. O kavuşma anından sonra da baba ve oğul birlikte tüm kaleyi dağıtıyor. Battal, Andrea'yı öldürerek hem karısının hem de çalınan yılının intikamını alıyor. Film Ali'nin sancağı kaleye dikmesiyle bitiyor, miras kurtarılmıştır. İkinci film, ilkinden çok daha karanlık ve çok daha kişisel bir intikam hikayesi sunuyor bize. Kesinlikle. Ve bu kadar karanlık ve trajik bir bölümden sonra üçüncü film Savulun Battal Gazi Geliyor ile seri bambaşka bir yola sapıyor sanki. Evet, atmosfer tamamen değişiyor. Artık yaşlanmış bir Seyit Battal ve serdarlığı devralan oğlu genç Battal var.
Bu nesil değişimi de Bizans için bir fırsat olarak görülüyor. Ve bu fırsatı değerlendirmek için karşımıza tek bir kötü adam değil, adeta bir kötüler karması çıkıyor. Acayip bir kadro. Azize Maria ve Kara Şövalye Igor Janosch'un liderliğindeki bu ordu, bildiğimiz ordulara benzemiyor. Boğayla güreşen Anton, sadist Vunlar, Çinli Chen Yu, Ayı Tara, Her biri kendine özgü bir yeteneği olan, neredeyse fantastik karakterler. Sanki bir video oyununun bölüm sonu canavarları gibi. çok doğru bir benzetme bu. Film, önceki filmlerin o dramatik ve trajik tonundan uzaklaşıp daha çok bir aksiyon, macera, hatta fantastik bir tona bürünüyor. Hikaye yapısı da bunu destekliyor. Nasıl yani? Şöyle, Igor'un esir aldığı Seyit Battal'ı 7 kilitli bir kapı ardına saklayıp 7 anahtarı bu 7 şövalyeye dağıtması tam bir quest, yani görev odaklı anlatı yapısı. Anladım. Genç Battal'ın babasını kurtarmak için bu 7 boss'u tek tek yenmesi gerekiyor. Aynen öyle. Battal da bu oyunu kendi kurallarıyla oynuyor. Prens Alfonso kılığına girerek kaleye sızıyor ve o korkak prensin arkasına saklanarak o cani şövalyeleri tek tek avlıyor. Bu da ilginç bir tezat oluşturuyor. Dışarıdan pısırık görünen bir adam içeride en ölümcül avcıya dönüşüyor. Ama tuzağı ortaya çıkınca Igor'un intikamı seride gördüğümüz en korkunç işkencelerden birine sahne oluyor. Genç Battal'ın gözlerini akreplerle dolu bir kapta kör ediyorlar. Körlük kaması burada acı bir ceza olarak karşımıza çıkıyor. Kahramanın en önemli duyularından birini elinden alarak onu çaresiz bırakmaya çalışıyorlar. Evet, Finalde ise görsel olarak çok güçlü bir tablo var. Kale burçlarından aşağı sallandırılan kör bir oğul ve bir baba. ama Battal'ın adamlarının yardıma gelmesiyle genç Battal, babasıyla birlikte adeta bir yıkım makinesine dönüşüyor ve tüm kaleyi yerle bir ediyor. Üçüncü film, serinin en kanlı ve en aksiyon odaklı halkası diyebiliriz sanırım. Kesinlikle. Ve bu babalar ve oğullar teması serinin son halkası olan 1974 yapımı Battal Gazi'nin oğlunda zirveye ulaşıyor. Film çok çarpıcı başlıyor. Efsanevi Battal Gazi'nin ölümüyle. Bu çok cesur bir hamle. Oklarla vurulmuş son nefesini verirken kendisini kale kapısına bağlatarak düşmanı oyalıyor. Ama ölmeden önce oğlunun boynuna kılıcıyla bir intikam yemini nişanı bırakıyor. Ve kılıcı bir taşa saplanıp kalıyor. Evet, 3 film boyunca izlediğimiz kahramanı daha ilk dakikada öldürüyorlar. Bu, hikayenin artık onunla değil, mirasın kendisiyle ilgili olduğunu söylüyor bize. Kötü karakter Antoine da bu mirastan o kadar korkuyor ki bir büyücünün kehaneti üzerine bebek katliamı emri veriyor. İşte tam burada Shakespeare trajedilerini andıran inanılmaz bir kader oyunu devreye giriyor. O bebeklerin karışması olayı değil mi? Aynen. Battal'ın karısı Ayşe, oğlunu kurtarmak için onu nehre bırakırken, intikam için Antoine'ın oğlu kaçırıyor. Tam o sırada da Antoine'ın karısı Maria, nehirde bulduğu Battal'ın oğlunu alıp kendi oğlu büyütüyor. Yani iki düşman farkında olmadan birbirlerinin oğullarını yetiştiriyor. İnanılmaz bir kurgu. Hikayenin en trajik ve ironik noktasıysa Ayşe'nin kendi öz oğluna süt annelik yapmak üzere saraya getirilmesi. Evet ya, oğlunu boynundaki izden tanıyor ama bunu bir sır olarak saklamak zorunda kalıyor. Her gün kendi canından bir parçaya, bir yabancı gibi bakmanın acısını yaşıyor. Bu doğa mı yetiştirme mi tartışmasının sinemadaki en dramatik örneklerinden biri bence. Yıllar sonra bu karmaşık yapı çözülmeye başlıyor. Antoine'ın oğlu olarak büyüyen Battal'ın oğlu, saraya ait hissetmeyen asi bir genç. Antoine'ın gerçek oğlu Karagülle ise Müslümanlar arasında bir savaşçı olarak yetişmiş. Ve gerçekler yine o büyücünün "o senin değil, Battal'ın oğlu" diye haykırmasıyla ortaya çıkıyor. Bu Antoine'ı çıldırtıyor ve etrafındaki herkesi öldürmeye başlıyor. Aynı anda Battal'ın oğlu da kimliğini öğreniyor ve babasının taşa saplı kılıcını o Excalibur efsanesindeki gibi tek denemede çekerek Battal Gazi'nin oğlu olduğunu kanıtlıyor. Bu onun kimliğinin sadece kanla değil, kaderle de belirlendiğini gösteren mitolojik bir an. Finalde bir gizem daha çözülüyor. Antoine esir aldığı Karagülle'ye işkence ederken kızı Irene'in de aynı acıyı hissetmesiyle ikisinin ikiz kardeş olduğu anlaşılıyor. Hikaye tamamen iç içe geçmiş, düğümlenmiş aile bağları üzerine kurulu.
Ve en sonunda Battal'ın oğlu Antoine'ı öldürerek hem babasının intikamını alıyor hem de bu karmaşık düğümü çözüyor. Ve 4 filmlik destan başladığı gibi bir oğlun babasının intikamını almasıyla tamamlanıyor. İnanılmaz bir serüven gerçekten. Kişisel bir intikamla başlayıp psikolojik bir savaşa, oradan fantastik bir maceraya ve en sonunda da nesiller arası bir kader ve miras hikayesine evrilen bir destan. 4 film de aslında aynı temanın farklı yüzlerini anlatıyor. Babanın mirası ne olacak? Çok güzel özetledin. Serinin sonunda anlıyoruz ki Battal Gazi ölebilir ama Temsil ettiği ruh, adalet ve intikam yemini o kılıç gibi nesilden nesile aktarılıyor. bu derinlemesine analizden sonra sana da düşünmen için bir soru bırakalım o zaman. Seri, Battal'ın oğlunun babasının görevini tamamlamasıyla sona eriyor. Peki sence bu destanın asıl mesajı bir kahramanın ölümsüzlüğü mü yoksa bir fikrin, bir davanın nesiller boyu yaşatılması gerektiği mi? İyi bir soru. Belki de gerçek kahramanlık bir kişi olmak değil, bir sonraki nesle devredilebilen bir meşale olmaktır. Evet, sanırım bu güzel bir son nokta oldu. Bu arada videomuzun sonuna geldik. Ekran Rehberi YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarda da istediğiniz dizi ve filmleri bize yazabilirsiniz. Güncel olur, nostaljik olur ya da yakın zamanlı olur hiç fark etmez. Aynen, dijital platform dizisi veya filmi olur, o da yine güncel, nostaljik olabilir. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bu bir yolculuk ve bu durağı da geçtik. Bakalım sıradaki durak neresi? Ayrıca Facebook, Instagram ve Twitter yani yeni adıyla X sayfalarımızı da takip edip videolarımızı beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Her alanda destekleriniz bizim için çok ama çok kıymetli. Kesinlikle. Başka bir içerikte, başka bir zamanda Ekran Rehberi YouTube kanalında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekran Rehberi YouTube kanalından ayrılmayın. Esenlikler dileriz.